Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Google'un Lighthouse Tool'unu inceleyeceğiz. Nedir bu tool? Ne işe yarar? Nasıl kullanırız? Hepsine teker teker bakacağız. Yavaştan başlayalım istiyorum. Nedir bu Lighthouse? Web sitemizin performansını iyileştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmış ücretsiz bir tool'dur arkadaşlar. Açık kaynaklı bir yazılımdır. Lighthouse bizim için ne yapıyor? Web uygulamamızın performansını, accessibility'sini yani erişilebilirliğini, SEO'sunu ve PWA kurallarını nasıl test edebileceğimizi gösteriyor. Tool özellikle temel web verilerine odaklanarak denetliyor. Nedir bu temel web verileri? Birincisi Largest Contentful Paint dediğimiz en büyük içeriğin ekranın üst kısmına ne kadar sürede yüklendiğini kontrol ediyor. First Input Delay dediğimiz bir sayfanın kullanıcı etkileşiminden sonra yanıt vermesinin ne kadar sürdüğünü kontrol ediyor. Cumulative Layout Shift dediğimiz sayfa yüklenirken içeriğinin ne kadarını hareket ettiğini kontrol ediyor. Arkadaşlar biz yani Lighthouse'u Chrome'a eklenti olarak da kurabiliriz ama biz GitLab'in CI/CD süreçlerine bunu dahil edeceğiz. Bunun bize bir yararı olacak tabii ki de. Yani kötü geliştirmelerimizin hiçbirini yani uygulamamızın performansını düşüren geliştirmeleri yayına almayacağız. Bu sayede yani yayında olan projemizin devamlı performansının yüksek olmasını sağlayacağız. Tabii bunun için Lighthouse bize bazı verileri sunuyor sayfa içerisinde. Bunları tek tek bakacağız. Yani derseniz ki yazdığımız koda güveniniz yok mu? Tabii ki de var. Ama genel olarak yani kalabalık ekiplerde, kalabalık developerların olduğu ekiplerde herkesin aynı düzende kod yazmasını bekleyemeyiz maalesef ki. O yüzden bu tarz tool'lar bizi gerçekten sabit ve düzenli tutar ve devamlı güncel tutmayı sağlar arkadaşlar. Yavaştan başlayalım istiyorum. Evet. Ben burada GitLab üzerinden bir proje oluşturdum. Bu proje için GitLab'e üye olmanız gerekiyor. Yani isterseniz GitHub üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz bu projeyi. Bunun için arkadaşlar profil onaylı olması gerekiyor. Çünkü GitLab'in biz CI/CD sürecini kullanacağız. CI/CD'ye geldiğimizde Jobs ekranında burada sizde de açıldığı zaman göreceksiniz. Burada sarı bir buton olması lazım. Burada CI/CD sürecini başlat diye. Projeye CI/YAML dosyasını yüklüyor aslında. Burada oluşturduktan sonra repository'e geliyoruz. Buradan clone deyip clone with HTTPS diyerek şu kısmı kopyaladığınız zaman şöyle VS kodunuza gelip bunu direkt import edebiliyorsunuz. Şöyle ben daha öncesinde zaten bunu import etmiştim. Sadece bizim bir React projesine ihtiyacımız var. Şimdi de bir React projesi oluşturalım. npx create react app diyerek boşluk bırakıp nokta yapıyorum. Nokta yaptığım zaman bizim Google Lighthouse projemizin direkt aynı dizinle projeyi oluşturuyor arkadaşlar. Burası biraz uzun sürebilir. Videoyu ilerletirim ben. Harika, projemiz oluştu arkadaşlar. Şimdi de bizim Lighthouse'u projemize yüklememiz gerekiyor. npm install -dev deyip /lhc'yi .7.2 diyerek projemize dahil edebiliyoruz. Ben şöyle kuruyorum. Burası da biraz uzun sürebilir. Burayı da atlayacağım. Bilginiz olsun. Evet, harika arkadaşlar. Lighthouse da yüklendi. Şimdi bizim Google Lighthouse klasörünün içerisinde Lighthouse rc.js dosyasını oluşturuyoruz. Burada modül.exports diyoruz. Eşittir. Objemizi açtık arkadaşlar. Hemen şuradan terminalimizi de kapatıyoruz. Ve buraya geliyoruz. Burada CI diyoruz. Ve böyle süslü parantez içerisinde oluşturuyoruz. Şimdi bizim bir collect yapımız var. Tekrardan bir obje oluşturuyorum. Number of runs dediğimiz number of runs. Burada yani Lighthouse çalıştığı zaman HTML'i kaç kere döndürmesi gerektiğini söylüyoruz. Ben burada 3 yapıyorum. Bunu genelde 3'ün altında tutmayın diyorlar. Bilginiz olsun. Start server command diyoruz. Burada da npm start'ı kullanıyorum ben. Projemizi nasıl ayağa kaldırıyorsak burada o
npm run start, npm run dev hangisini kullanıyorsanız onu yazmanız gerekiyor. Ona da nereden bakabilirsiniz? Package.json içerisinde scriptlerin altında genelde bulunuyor bunlar. Bilginiz olsun. Şimdi URL gireceğim ben buraya. Burada URL'imiz http://localhost 2 nokta üst üste 3000 slash'ı girdim arkadaşlar. Şimdi burada settings oluşturmamız gerekiyor. Bu settings içerisinde only categories var. Only categories. Bu bir array içerisine string alıyor arkadaşlar. Burada sitemizi nasıl kontrol etmesini söylüyoruz. Biz diyoruz ki performansımızı kontrol et. Accessibility'mizi kontrol et. Accessibility. Evet. Ondan sonra bizim best practice'imizi kontrol et. Best practices. Ve SEO'muzu kontrol et diyoruz. Ve burada arkadaşlar şu kısma PWA'yı da ekleyebilirsiniz ama ben eklemeyeceğim şimdilik. Tekrardan bir virgül koyup skip audit diyoruz. Bu da bir array alıyor. İçerisine uses-http2 yazıyoruz arkadaşlar. Yazamadım, pardon. Burada Chrome Flex var. Burası bir string. No sandbox yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada extra headers var. Extra headers ne işe yarıyor? Eğer ki projemizde cookie gerekiyorsa şöyle json.stringify deyip obje içerisinde buraya cookiesini girebiliyoruz. Şöyle custom cookie yazsam yeterlidir. Extra headers da bitti. Süper, settings'i de ayarladık. Settings'ten sonra aslında collect'imiz bu kadardı arkadaşlar. Şuradan collect'i kapatıp buradan altına assert yazıyorum. Assert içerisine de assertions geliyor. Bu da bir obje alıyor. Şimdi burada girmek istediğimiz değerler var. Ne değerleri? Performansımız işte 0.8'den küçükse, büyükse işte bunları dahil edip GitLab CI/CD süreçlerinde bunu ya merge'leteceğiz ya da merge'letmeyeceğiz master'a. Bunları yazıyoruz. Categories altında da şurayı da yazalım. Buradan direkt bakalım. Performansımızı kontrol edecek. Şöyle bir array alıyor. Error verirsin. Minimum skorumuzu da şöyle 0.9 diyorum. Aggregation metot. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Şöyle biz şimdi burada HTML'imizi 3 kere döndüreceğiz ya. 3 kere render edecek buraya. Bu diyor ki 3 tane render içerisinden en iyisini mi alayım, ortasını mı yoksa en düşüğünü mü alayım? Biz burada diyoruz ki sen normalini al. Şimdi bunu bir diğerleri için de oluşturuyoruz. Kategorisi altındaki, hatta şunu yazamayabilirim, direkt şöyle yaptım. Şöyle array içerisine tekrardan diyoruz ki error versin. Minimum skoru bunun da 0.9 olsun. Aggregation metodu bunun pesimistik olacak arkadaşlar. Şöyle tekrar kategorize altında neyimiz vardı? Best practices diyoruz. Şöyle yine error verecek. Obje içerisinde minimum skoru 0.9 olsun. Aggregation metodu pesimistik olacak. Categories altındaki SEO diyoruz. Ve bu da yine error verecek bizim için. Şöyle minimum score diyorum. 0.9. Bu aggregation metodu olarak da pesimistik alacak. Bunların hepsinin tek tek dokümanlarını sizinle zaten paylaşacağım. Şimdi burada bütün Lighthouse'u anlatmaya tabii ki de vaktimiz yetmeyecek. Ama siz de incelerseniz çok iyi olur. Şimdi assertion da bitti. Assertion altında
Aslında burada daha bir işimiz kalmadı. Bir de Assert'i indireceğiz. Şu Assert altında da upload'ı kullanacağız. Bu upload'da arkadaşlar yani bize çıkardığı verileri, yani şimdi birazdan göreceğiz, sayfamızı nereye yüklemesi gerektiğini söylüyoruz. Biz burada zaten public storage var bunun. Oraya yüklemesini söylüyoruz burada. Okey. Harika. Burası gayet güzel bir şekilde oluşturduk. Sonrasında arkadaşlar package.json'a geliyoruz. Biz burada şöyle virgül koyalım. Şurayı da sildik. Çok güzel. Şimdi burada Lighthouse diye bir script oluşturuyoruz. Bu bizim için LHC'i autorun yapacak. Şimdi bunu nerede kullanacağız? Şimdi kullanacağız arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Şöyle şunları hemen kapattım. Şimdi biz proje ilk önce çalışıyor mu diye hemen bir build almamız gerekiyor. npm run build dedik. Çok güzel build aldı. Şimdi bir de npm run lighthouse diyoruz. Lighthouse'umuzu güzel bir şekilde çıkarırsa harika. Süper. Dediğimiz gibi run 1 başlatıldı. Yani 3 kere HTML'i render edecekti ya. Birincisine başladı ve done etti. Bekliyoruz burada. İkincisini done etti. Harika. Süper. Üçüncüsünü de done etti. Şöyle bir bize report HTML oluşturdu arkadaşlar. Şuna bir gidelim. Bakalım ne çıkartmış bize. Evet, gördüğümüz gibi performansımız 96, accessibility'miz işte hepsi gelmiş buraya harika bir şekilde. Best practice'imiz ne demiş burada? 0'dan 49 olursa kötü, 50 ile 89 arası, yani orta derece, 90-100 harika bir derece. Burada site hakkındaki bütün verilere erişebiliyoruz arkadaşlar. Yani siz de buradan devamlı kullanabilirsiniz. Yani sitenizin devamlı güncel ve temiz olması açısından, performanslı olması açısından bunları kullanabilirsiniz. Şöyle bu kısmı kapatıyorum. Ben daha öncesinde bir GitLab CI/YAML dosyası oluşturmuştum. Şimdi bu dosyayla birlikte GitLab'in CI/CD sürecine bunu eklemiş olacağız. Bir commit atarak hemen bakalım sürecimiz nasıl olacak. İnceleyelim. Ben bu dosyayı sizinle birlikte paylaşacağım. Bilginiz olsun. Şöyle şunları silelim. Şimdi bu ilk dosyasını da silelim. Temizlensin. Şöyle bir commit atayım ben buraya. Init app diyelim. Süper. Şimdi gelelim GitLab sürecimize. CI/CD'de pipeline'e geliyorum. Şöyle tekrardan geldim. Science ettim. Süper, gelmemiş. Jobs çalıştırmış mı bizim için? 42 dakika önce paylaşılmış en son. Run pipeline diyelim. Okey. Bunun için ilk önce bir branch oluşturalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Gelelim şuradan. Git checkout trebe lg-exp diyelim. Şöyle bir branch'imizi oluşturduk. Bu branch'ten şimdi ufak bir değişiklik yaparak deneyelim. Daha net görürüz. Hatta şöyle şurayı değiştirelim mesela. Ne yazalım buraya? Şunu da sildik. Buraya Lighthouse Example Project yazdım. Kaydettim. Şimdi ben bunu bir commit atıyorum. lg-exp diye.
Şuradan atsın commit'ini. Şöyle git push origin LGX diyelim. Süper. Bizim için başarılı bir şekilde attı. Şimdi tekrardan bakalım. Şöyle bir merge oluşturalım biz. Create merge request diye. Şöyle oluşturdum. Evet, şimdi ready to merge demiş bizim için. Pipeline sürecimizi dahil etmişmiş. Süper etmiş. Buradan izleyelim bakalım. Lighthouse bizim için ne yapıyormuş. Burası biraz uzun sürebilir. Yaklaşık bir 2 dakika falan. Bilginiz olsun. Burayı da atlayabilirim. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi build'ini aldı. Build'den sonra Lighthouse'u çalıştırdı. Burada LHC'ye autorun yazdı. Şimdi burada gördüğümüz gibi RAM 1'i yani birinci render'ını, HTML'in birinci render'ını başlattı. Birincisi done oldu. İkincisi done. Harika. Evet, üçüncüsünde bir problem yaşadık. Ne yaşadık? Bize dedi ki expected 0.9'dan büyük olması gerekiyor. Ama bizim elimizdeki veri 0.89 çıktı. Hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Benim de gösterecek olduğum buydu aslında. Yani burada 0.89 olsa bile buradaki süreci aslında geçirtmiyor. Şöyle yapalım hatta. Bunu daha da düşürelim istiyorum. Şöyle bir use state oluşturayım ben burada. Set first olsun. Set timeout da oluşturalım. Şöyle 5 milisaniye sonra gelsin burada. Hatta şunu şöyle çevireyim. Hemen ilk değerini boş string veriyorum. Şurada da tanımlayayım hemen. State import use state from React diyorum. Buradan 5 saniye sonra sola true bassın. Ve şurada şu header'ı biz 5 saniye sonra gösterelim arkadaşlar. Şunu bir alalım şöyle. Kopyaladım. Açtım şurayı. Eğer ki show varsa burayı göster dedim. Şimdi bir şeyden bir bakalım. Uygulamamıza şuradan hemen yenileyelim. Şöyle hemen projeyi ayağa kaldıralım. Lighthouse'un ayağa kaldırdıydı. Şimdi okey. Gördüğünüz gibi 5 saniye sonrasında bu ekranı alacağız. Süper. Tabi bu basit bir şey, yani burada bir sürü kod da olabilirdi. Bu süreçlere siz daha çok hakim olursunuz projenizde. Ben şimdi bunu hemen show state diyoruz. Gönderiyorum bunu. Range'imi de paylaştım. Şöyle de yolladım. Süper. Şimdi gelelim bakalım. Lighthouse'u düşmüş mü? Tekrardan bir pipeline oluşturacak. Şöyle. Burası biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakika. Ben yine videoyu ilerletirim. Ondan sonra beraber kontrol ederiz süreci. Render ediyor. Bir okey. Bu arkadaşlar 3'e kadar bekler. Yani ne kadar verirseniz o kadar bekler. Ondan sonra bir performans çıkartıyor. Ve bu çıkarttığı performans, yani ne kadar çok render ettirirseniz o kadar daha iyi diyorlar.
Yani bunu da test ettim ben yaklaşık 10 kere bir render ettirdim ve aldığım ilk 3 performansa göre 10 kere render etmesi gayet iyi bir performans verdi. Aslında bu biraz daha işi kaliteli yani güvenli bir şekilde yapmasından kaynaklı. Şöyle az önce 0.89 çıkan performansımız şu anda 0.78 çıktı ve bizim beklentimiz hala 0.9. Bu sebepten dolayı gördüğünüz gibi tekrardan render almadı, hatayı gösterdi ve tekrardan şöyle gidiyoruz. Lighthouse performansı gördüğünüz gibi 78'e düştü. Böyle bunları tek kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ve geliyoruz buradan pipeline sürecimizde. Şimdi yayın alacağımız bir projemiz olsaydı ne oldu? Burada filet verdi. Açıyoruz hemen içini. Geliyoruz nerede filet verdiğine bakıyoruz. 0.79 diyoruz ki işte categories böyle tıklıyoruz. Performansı düşmüş. Neyden düşmüş? Burada tek bakabiliyoruz. İstediğimiz herhangi bir durumu da düzenleyebiliyoruz. Tekrardan yani pipeline sürecine dahil edebiliyoruz. Hatta şöyle bir tane de geçirelim. Mesela şu kısmını bir geriye alalım komple. Şöyle. Şimdi biz buradan assert'e geliyoruz. Assertion içerisinden 0.9'a biz bunu 0.7'ye düşürelim. 0.7 0.7 0.7 olsun hepsi. Şöyle buna tekrardan şöyle commit deyip science changes diyoruz. Tekrardan başlatsın bizim için bu süreci. Tekrar bakalım. Şimdi bunda mutlaka geçer diye düşünüyorum. Çünkü 0.7 çok da iyi bir puan değil aslında. Burada yine 2 dakika bekleteceğim sizi, kusura bakmayın. Bu süreç biraz uzun sürüyor. Evet, Run Lighthouse'u da çalıştırdı. Verdiğimiz komut ile. Evet, birinci renderına başladı. Birincisi okey. Bunda mutlaka geçer. Yani çok düşük puan verdik. Zaten projede hiçbir şey yok. Sadece boş bir React projesi. İkincisi okey. Evet, üçüncüsü de okey. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde render'ını, pipeline'ı güzel bir şekilde bitirdi. Jobs accepted dedi. Ve tekrardan şurayı hemen şöyle bir yeni sayfada açayım. Şöyle baktığımız zaman performansımız 87. Fakat bizim pipeline'ımız geçti. Merge request'lerden bakabiliriz. Şuradan pipeline'a tıklayalım. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde pipeline'ımızı oluşturdu. Evet arkadaşlar, yani bunun dışında aklıma gelen farklı bir durum, davranışı, özelliği yok. Yani gördüğünüz gibi eğer herhangi bir puan altında durursa hiçbir zaman pipeline'ı düzgün bir şekilde almıyor, patlatıyor. Gördüğümüz gibi 0.7'ye düşürdüğümüzde de zaten gördüğünüz gibi geçti otomatikmen. Şöyle yani bu süreci gayet güzel bir şekilde kullanabiliyoruz şu yönden. Yani 3-4 tane aşamalı bir sürecimiz olsun. İşte QA olsun, pre-prod, işte farklı isimlerde test olsun. Hepsi test olsun. 4 aşamalı test 1, test 2, test 3, test 4. Yayın almadan bir öncekinde test 4'ten önce bu Lighthouse'u ekliyoruz arkadaşlar. Yayın almadan önceki gerçekleştirmiş puanlarını, performansını çekiyor bizim için. Ve şimdiki yaptığımızda yani gördüğünüz gibi Lighthouse'u bir commit attık. Yeni bu branch ile birlikte HTML'in renderını alıyor
ve render ettiğinde puanı düşükse gördüğümüz gibi zaten başarılı bir şekilde pipeline'ı oluşturmuyor. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Lighthouse'la biraz debelendik. Güzel oldu ama bu çok güzel bir süreç. Lighthouse tool'u. Lighthouse CI kullandık arkadaşlar burada. Extension olarak da kullanabiliyoruz bunları. Ama bizim extensionlar çok da hoşumuza gitmiyor. Böyle biraz daha kodun içerisine giresimiz geliyor. Biraz evet öyle oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.